kırdın. Kıskanç hain, nankör sokak. Yeşilçam'ın o sinsi planlar yapan, yuva yıkan sarışın Fettan'ı aslında sadece ayakta kalmaya çalışan bir kurban mıydı? Türkiye'nin ilk milli mankeni nasıl oldu da koca bir serveti tek bir aşkın nefesi için elinden çıkardı? Ve asıl soru şu: biz mi onu kötü belledik, yoksa o mu bize kadın olmanın onurunu öğretti? İşte karşınızda ilk milli manken, tiyatrocu, şarkıcı ve film yıldızı Lale Belkıs. İyi seyirler. Babamın beni buraya hapsettiği günden beri içimi yiyor. İntikam alacağım günü bekliyorum babamdan. O sadece bir isim değil, zerafetin, isyanın ve çok yönlülüğün ete kemiğe bürünmüş hali. Takvimler 28 Kasım 1938'i gösterdiğinde İstanbul Eyüp'te 7 odalı bir evde ailenin 6. ve son çocuğu olarak açmış gözlerini. Babası İsmail Bey, Çanakkale Savaşı'nda göğüs göğüse çarpışmış bir gazi, annesi Hacer Hanım ise evin direği. Çocukluğu Eyüp'ün o rüya gibi bahçelerinde, tut ağaçlarının tepesinde taklitler yaparak, şarkılar söyleyerek geçmişti. Peki bu neşeli çocuk nasıl oldu da okul sıralarına sığmadı? Ortaokul 2'de matematikten kalınca okul bana göre değil deyip bırakmış. Ama sanat onun damarlarında bir kere akmaya başlamıştı. Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'ne girişi hayatının o muhteşem kırılma noktası olmuş. Orada dikiş dikmeyi değil, bir kadının estetikle nasıl devleşeceğini öğrenmiş. Henüz 14 yaşında ayağında soket çoraplarla bir mülaj mankeniyken kaderi o ipek çorapla değişmiş. Soket çorapların çocukluğuyla ipek çorapların kadınlığı arasındaki o çekişmeyi ruhunda hissederek ilk adımı atmış podyuma. 1954'te babasından gizli, kardeşlerinin yardımıyla çıktığı o 60 günlük gemi yolculuğu Belkıs Durmaz'ı alıp dünya çapında bir yıldıza dönüştürmüş. İsmini merak ediyor musunuz? Gemi seyahatindeki bilge isim Hakkı Devrim, "Sen sarışınsın, lale gibisin" diyerek ona Lale adını bahşetmiş. İran Şahı'ndan Kraliçe Elizabeth'e kadar kimler gelmemiş ki onun zerafetini izlemeye. Ama o sadece yürümeyi değil, konuşmayı ve ruhunu sergilemeyi seçmişti. Lale Oraloğlu'nun "Sende ışık var" ısrarıyla Pangaltı Tiyatrosu'nda İsveçli bir kadını oynayarak sahne tozunu yutmuştu. Diksiyon dersleri, dublaj stüdyoları derken Sofia Loren'den Cahide Sonku'ya kadar devlerin sesi olmuş. Sinemaya girişi ise tam bir Yeşilçam hikayesi. Arkadaşı Kamran Yücel'in peşine takılıp kilise kumaş almaya giderken usta yazar Yaşar Kemal onu görmüş ve "Falcı Emine sensin" demiş. İşte o gün Türk sinemasının kaderi değişmiş. Sarışın, Avrupa'yı, dik duran ve asla boyun eğmeyen o kadın imajı doğmuş. Bu fırtınalı hayatın derinliklerine daha inmeden önce bu onurlu sanatçının hatırasına bir selam gönderip kanalımıza abone olursanız hikayenin en sarsıcı kısımlarına geçebiliriz. Lale Belkıs denince akla gelen o kötü kadın etiketi aslında büyük bir haksızlık mıydı? Kendisi bunu asla kabul etmiyor. "Ben yuva yıkmadım, evimi korumaya çalıştım" diyor. Yeşilçam'ın kötü kadın, hayır, kabul etmiyorum. Şehirli bir insanım, Anadolu'dan gelmişler, benim kocamı ayarlıyorlar, alıyorlar, gidiyorlar, götürüyor, onlar iyi oluyor, ben kötü. Katiyen kabul etmiyorum. Kötü kadın getirin, oynarım rolü dedim. Ama bunlar, ben kötü kadın değilim. Bir düşünün, şehirli, kültürlü bir kadın kendi ayarında bir adamla beraberken köyden üzerine 15 yaşında bir kız gelip adam alıp gidiyor. Lale Belkıs burada "Neden ben kötüyüm, onlar neden iyi?" diye soruyor. Emel Sayın'a orkestrayla şarkı söyletip kendisini bir başına Fransızca şarkıyla bırakan o adaletsiz senaryolara isyan ediyor. Sadece oyunculuk mu? Hayır. 1967'de mikrofonu eline aldığında gece kulüplerinde iğne atsan yere düşmüyormuş. 17 plak, 12 albüm. Fransızca ve İngilizce şarkılarıyla "Siz Sylvia Varta'dan daha iyi söylüyorsunuz" dedirtmiş Avrupalılara. Ama sahnede kendisine 100 lira fırlatıp "Adanalı'yı söyle" denince o asaletinden ödün vermeyip "Ben bu işte yokum" diyerek şarkıcılığı zirvede bırakmış. Gelelim o en çok konuşulan, en çok sızlatan gerçeğe. Tam 10 kez kürtaj olmuş. "O zamanlar gençtim, kendime güvenmiyordum, çocuk istemiyordum" diyor. Ama ne zaman ki hayatının aşkı Yalçın Otağ'la evlenmiş, işte o vakit anne olmayı dilemiş. Kaderin cilvesine bakın ki bir bebeği 7 aylıkken karnında ölmüş, diğeri ise rahmine tutunamamış. O kadar kürtajdan sonra rahim yoruldu diye anlatıyordu o büyük pişmanlığını. Yalçın Otağ'la geçen 41 yıllık bir devir.
Büyük aşk değil, büyük bir dostluk ve sadakat hikayesi onlarınki. Yalçın Bey 2014'te hastalandığında Lale Belkıs elinde ne varsa satmış. 5 tane evini, mücevherlerini, her şeyini eşinin tedavisi için feda etmiş. Onun derdi benim derdimdi diyor. Bugün 300 veya 1300 liralık o mütevazi emekli maaşıyla Moda'daki evinde kraliçeler gibi yaşıyor. Çünkü onun zenginliği ruhunda, fırçasında ve yazdığı dizelerde. Şimdilerde o meşhur evini bir sanat evi yapılması için Türkan Saylan ve Kadıköy Belediyesi'ne bağışlamış durumda. Mirasçıların zeka testi isteyecek kadar ileri gitmesine inat dimdik ayakta. Estetiğe hiç bulaşmamış, her çizgisini onurla taşıyan bir efsane o. Hayatta keşke bir şey yoktur, yaşanmışlıklar vardır. Lale Belkıs bu topraklardan geçen en karakterli, en çok gönüllü ve en güçlü kadınlardan biri olarak fırçasıyla, sesiyle ve asaletle başı dik yürümeye devam ediyor. Sizce Yeşilçam'ın bu güçlü kadını gerçekten canlandırdığı o roller kadar taş kalpli olabilir mi? Yoksa tüm bu sertliğin ardında kırılgan bir çocukluk mu saklı? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.